Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minik, şekli şahane poğaçalar hazırlayacağız. Gerçekten de o kadar lezzetli oldular ki kesinlikle tavsiye ederim. Yapılışı da oldukça kolay ve farklı. Sizleri de bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, poğaçalarımızı yapmak için hemen hamuruyla başlayalım arkadaşlarım. Hamuru için ben 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Dilerseniz bir bardağını su olarak da kullanabilirsiniz. İkinci bardağımı da şöyle ilave ediyorum. Üzerine bir paket yaş maya. Yine aynı şekilde isterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ve şimdi üzerine ben şeker ilave edeceğim. Şeker de şöyle 2 yemek kaşığı kadar. İkinci kaşığını da ilave ediyorum. Ve şimdi bunları güzelce elimizle eritelim mayamızı. Bu şekilde mayamız. Ben poğaça yapmayı çok seviyorum. Yani fazla kalırsa eğer derin dondurucuya saklıyorum, derin dondurucuda. Ve çıkartıp tüketebiliyoruz. Eğer size fazla gelirse çay bardağı kullanabilirsiniz yerine. 1 su bardağı kadar da sıvı yağım var. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir parmak kadar eksik arkadaşlar. Şöyle onu da ilave ediyorum. Ve artık hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bunun için ununu ilave edelim hemen. Unu eklemeden önce arkadaşlar ben 2 yumurtanın beyazını ilave edeceğim. Sarılarını da üzeri için kullanacağız. 2 yumurtanın beyazını ekledim. Sarıları ise burada. Sarılarını üzerini kapatalım. Kabuk tutmaması için bir kenara alalım. Bunları da üzeri için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ununu eklemeye başlayabiliriz. Önce 4 bardağını kesin ekliyorum. Çünkü normalde 6 bardak kullanacağız. Ama unun kalitesinden kalitesine fark gösterdiği için dengeli bir şekilde eklemekte fayda var. Dördüncü bardağımı da ekliyorum ve yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuz cıvık bir hamur olacak. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Ama çok da cıvık bir hamur olmayacak. Ve en son olarak da içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu da ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Toplamda 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Şöyle de sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Hem yoğrulabilir hem de aynı anda da cıvık, ele yapışan bir hamur. Şimdi hamurumuzun üzerini streç filmle kapatalım. Üzerine de temiz bir bez atarak bu şekilde mayalanmaya bırakalım. En az 40 dakika, 1 saat kadar bırakırsanız hamurunuz daha da güzel mayalanacaktır arkadaşlar. Evet, hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Şimdi şöyle streç filmini alıyorum ve hamurumuzun havasını alalım. Tezgahın üzerinde alacağım. Hamurumu şöyle bir toparladım arkadaşlar. İsterseniz benim gibi siz de bütün hamurunuzla poğaçalar yapabilirsiniz. İsterseniz başka tarifte yapabilirsiniz. Şimdi ben hamurumu eşit parçalara böleceğim. Beze haline getireceğim. Şöyle 50 gramlık yaptım. Şimdi bunları beze haline getirelim arkadaşlar. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Ve bu arada hamurumuz o kadar yumuşak, o kadar güzel ki tam kıvamında. Şöyle bezeler haline getiriyorum. Ve artık poğaçalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle ben bunları kenara alayım. Kendime küçük bir yer açayım arkadaşlar. İç harcı için de maydanoz ve beyaz peynir kullanıyorum.
İsteğe bağlı istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen başlayalım. Merdaneye bile gerek yok. Çünkü parmak uçlarımızla şöyle hafif bastırmış olmamız yeterli. Hamurumuz çok kolay bir şekilde açılacaktır. Bu şekilde açıyorum. Daha sonra bıçağımın yardımıyla sadece şu orta kısmına bir çizgi atıyorum. Hazırladığımız iç harcımızdan, peynirli harcımızdan şu bölümüne yerleştiriyorum. Şu kısmından tutup da buraya sabitliyorum. Şurasını da kapatıyorum. Tekrar döndürüyoruz. Şu kısmını kapatalım. Ve bu şekilde bütün poğaçalarımızı hazırlayalım. Tekrar göstermek istiyorum. Hamurumuz çok güzel, tam kıvamında, yumuşacık. Yapışma da söz konusu değil zaten. Şöyle parmak uçlarını hafif bastırarak hamurumu açıyorum. Kalın olur, pişmez diye hiçbir tereddütünüz olmasın. Kesinlikle pişiyor. Sonra şu orta yerine bir çizik atıyorum sadece. Peynirli harcımızdan da şu kısmına yerleştiriyorum. Ve sonrasında buraya sabitleyip şöyle kapatıyorum. Sonrasında döndüre döndüre poğaçamızı tamamlıyoruz. Şu kısmını da hafif bastırıyorum ve alt tarafını kesinlikle kapatalım. Bu şekilde de bütün poğaçalarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Evet, bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi biraz bekletiyorum tepsi mayası için. Birazdan da yumurtanın sarısını süreceğiz üzerine. Susamla da süsleyip fırına vereceğiz. Evet, burada yumurtanın sarıları ve çok az da sıvı yağ ekledim ben. Ve bir de böyle denemek istediğim için pekmez ve 2 yemek kaşığı kadar da su. Şöyle karıştırdım. Birkaç tanesini pekmezle yapacağım. Diğer geri kalanları da yumurtanın sarısından süreceğiz. Ve şöyle bu şekilde yumurtanın sarılarını sürelim. Çok bastırmayalım ezilmemeleri için. Çünkü çok güzel kabardılar. Havaları sönmesin. Böyle yumurta sarılarımı sürdüm. Şu son sıraya da pekmezimizi süreceğim. Şöyle çok bastırmadan sadece fırçamın yardımıyla. Çünkü çok güzel kabardılar. Şimdi elime alıp ters çevirirsem havalarını söndürürüm diye korkuyorum. Evet. Tombik tombik poğaçalarımız şu an fırına gitmeye hazır. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye açtım arkadaşlar. Fırınım çok güzel ısındı. Bir de şöyle pekmezli olan tarafı da göstereyim size. Sadece 4 tanesini yaptım. Geri kalanları hep yumurtalılar. Poğaçalarımızı bu şekilde artık fırına verebiliriz. Fırında da kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı fırından çıkardık. Tombik tombik poğaçalar. Şöyle de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Bir de şimdi sizlere iç tarafını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sizler için bir tanesini ayırdım. Şöyle gösterebilirim. Pişer mi pişmez mi diye hiç tereddütünüz olmasın. Kesinlikle pamuk gibi pişiyor. Çok da güzel pişmiş. İç tarafı da bu şekilde arkadaşlar.
Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.